Osmanlı Devleti'nde kullanılan savaş aletlerini incelediğimiz video serimizin bu bölümünde baltaları, teberleri, topuzları, şeşperleri ve salıkları detaylı olarak inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'nın bozkırlarında uzun süre yaşam sürmüş olan Türkler için metali işlemek yaşamın bir parçası olmuştur. En eski devirlerden itibaren metalleri cevherinden ayırma ve işleme konusunda dünyada şöhret kazanan bozkır Türkleri için özellikle demir oldukça önemli, kutsal bir metal olmuştur. Türkler demir işleme sanatına ilk defa gökten düşen meteor demiriyle başladıkları için kendilerine bir armağan olarak verildiğini düşündükleri bu madenden elde edilen silahlara da büyük değer vermişlerdir. Silahlar İslam aleminde de fethi gerçekleştiren bir araç olarak kabul edildiği için özel bir değere sahip olmuş ve kutsal bir anlam taşımışlardır. Kullanılan silahlara büyük özen gösterilmiş, üzerlerine genelde koruma amaçlı yazılar yazılmış veya ince işçiliklerle süslenmiştir. Silahlara verilen bu kutsallık Osmanlı Devleti'nde de kendini göstermiş. Silahlar üzerinde görülen altın kakma maden işçiliği, yazılar, bitkisel ve geometrik süslemelerin ihtişamı, onları hem silah hem de sanat eseri olarak gözükmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nde savaşlarda sıkça kullanılan savaş aletlerinden biri de vurucu silahlardır. Yakın saldırı aracı olarak kullanılan bu silahlar, adından da anlaşılacağı gibi, vurma fiilini yapmak için ağırlıklarına göre bir veya iki elle tutularak kullanılan özel silahlardır. Balta, topuz, teber, şeşper ve salık olmak üzere birçok çeşide sahip olan vurucu silahlar, Topkapı Sarayı silah koleksiyonunda sergilenen en dikkat çekici silahlar arasındadır. Tarih boyunca tüm toplumlarda bir savaş aleti olarak kullanılan balta, Osmanlı ordusunda genellikle piyadeler, süvariler ve denizciler tarafından kullanılmıştır. Bir tarafı keskin geniş çelik ya da demir yüzey ile bunu taşıyan ahşap veya nadiren de olsa demirden bir saptan oluşmuştur. Üzerlerinde süslemeler bulunan baltalar, 19. yüzyıldan itibaren silah niteliğini kaybetmeye başlamıştır. Osmanlı ordusunda genellikle üst düzey görevliler tarafından bir üstünlük sembolü olarak kullanılan teber ise kesici kısmı baltaya göre daha küçük olan bir silahtır. Demirden yapılmış, yarım ay şeklinde teberlerin daire şeklindeki kenarı keskindir. Sap kısmı ahşap veya demirdendir. Kullanan kişinin mevkisine göre sap kısmı değişik şekillerde ve süslemelerde yapılmıştır. Ateşli silahların yaygınlaşmasıyla önemini kaybeden teberler zamanla bir tören silahı haline gelmiştir. Osmanlı ordusunda bozdoğan olarak bilinen gürz ya da topuz, küre biçimindeki yuvarlak başı ve sapı demir, tunç veya herhangi bir madenden yapılmış darbe etkisi oldukça güçlü bir yakın çarpışma silahıdır.
baş tarafının yuvarlak olmasından dolayı topuz ismini almıştır. Osmanlı ordusunda topuzların en ağırlarını süvariler, görece daha hafif olanlarını ise piyadeler kullanırlardı. Süvariler topuzlarını eğerlerinin sol tarafına, topuz askısına asarlardı. Savaşlar dışında çeşitli törenlerde ve padişahların ava gidişinde de kullanılan topuzların değişik formları da bulunurdu. Üzeri altın veya gümüş kaplı demirin yanı sıra kimi topuzlarda necef, yeşim, akik gibi malzemeler de kullanılmıştır. Topuzların ağırlıkları ve görünüşleri aynı zamanda taşıyan kişinin konumunu ve itibarını da temsil ederdi. Osmanlı hükümdarları idareleri altında bulunan Hristiyan Eflak, Boğdan ve Erdel beylerine de topuz ve şeşper gönderirlerdi. Şeşper, değişen savaş şartları karşısında topuzun geliştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir silah türüdür. Savunma amaçlı yapılan zırh elbiselerin giderek daha sağlam malzemelerden yapılması, buna paralel olarak çelik ve demirden yapılan topuzların başlarının kanatçık olarak kesilmesi veya kanatlar eklenmesi ile şeşper adı verilen bu silah türü ortaya çıkmıştır. Osmanlı ordusunda 16. yüzyıldan itibaren topuzların baş kısımları kanatçıklar halinde yapılmaya başlanmış ve bu tür topuzlara şeşper adı verilmiştir. Farsça şeş, altı ve per, kanat, dilim kelimelerinin birleşiminden oluşur ve altı kanatlı anlamına gelmektedir. Osmanlı ordusunda kullanılan şeşperlerde bu dilim sayısı 6 ila 9 arasında değişmektedir. Türkçe'de bu silahlara dilli topuz da denilmektedir. Topuzun bir diğer çeşidi ise tamamen Türklere özgü bir silah olan salıktır. Salıkların baş kısmının kenarlarına ve tepesine, uçlarına bilye bağlı zincirler tutturulmuştur. Bu silahı kullanırken, topuzun etrafındaki bilyelerin karışık hareketi, vuruş esnasında savunma imkanını bir hayli azalttığından, düşman karşısında ürkütücü bir etkisi de vardır. Sultan 3. Mehmet'e ait olan bir salığın büyük topuzu üzerinde, bu salığın Sultan Mehmet tarafından bir defada hiç durmadan 300 kere sallandığını bildiren bir kitabe vardır. Osmanlı Devleti'nin kullandığı savaş aletlerini anlattığımız video serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. YouTube algoritmasının içeriklerimizi daha fazla tarih severle buluşturması için videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteğiniz bizim için çok önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.